Çocuklar, gençler, büyükler, hoş geldiniz canlarım. Programımızın bugünkü bölümünde siz değerli kardeşlerime bir teoriyle geldim. Hani şu kesinliği yok ama kafayı meşgul eder dediklerinden. Sadeleşme teorisi duydunuz mu? Gördüğünüzden, düşündüğünüzden daha derin bir mesele var bugün. Sıkı durun. Teorimizi 3 bölüme ayırdık. İlk bölümümüz renkler. Renklerle ilgili bir VTR izleyeceğiz. Değerli yönetmenim hazır mı? O zaman iyi seyirler. Eskiden renkler daha cesurdu. İnsanları harekete geçirir, onlara kendi cesaretlerinden birkaç damla katardı. Şimdi ise her şey solgun. Renkler daha düz ve herkes korkak. İnsanlar doğaya olduğu gibi değil, hissettikleri gibi boyarlardı. Bir zamanlar sarı güneşi anlatmazdı sadece, umudu da anlatırdı. Renklerle konuşurduk bir zamanlar. Şimdi sustular mı? Yoksa bizler sadeleştiğimiz için onları duymuyor muyuz? Bilmiyorum. Sadece küçük, mutlu bir ağaç çizmek istiyorum. Dönence. Değerli sanatçıya teşekkürlerimizi iletelim. Konuşmasının başında bölümümüzü özetleyen bir şeye değindi. Fark ettiniz değil mi? Renkler dedi. Daha cesurdu. İnsanları harekete geçirir, onlara kendi cesaretlerinden birer damla katardı. Gençler, yaşlılar, renklerin teorisi. Dikkat kesildiniz mi? Bugünlerde artık daha az renk kullanılıyor. Canlı renkler yerine pastel tonlar tercih ediliyor. Her şey grileşmiş. Aynı ruhlarımız gibi siyaha çalmaya başlamış. İnsanlarımız canlı renkler görmeye dayanamaz olmuş. Pastel renkler bizlere lüksün ve estetiğin tanımı olarak öğretilmiş. Dijital ekranlarımızda parlak renkler görmek o güzel gözlerimizi yorduğu için ekranlardan değil de renklerden sadeleşmişiz. Değerli izleyicilerim, psikologlar da söylüyor artık. Renkler ruh halimizi değiştiriyor. Ama mesele bilim değil dostlar. Mesele hissettiklerimiz. Renkler bize sus diyor, biz de susuyoruz. Evet, canlı renkler görmek beynimizde mutluluk hormonlarını harekete geçiriyor. Fakat modern dünyada moda olmuş solgun renkler bizleri sakin, dingin ve daha durgun hale getiriyor. Bu pastel renklere çokça maruz kalmaksa yanlış bir şeylerin kıvılcımlarını ateşliyor. Fark ettiniz mi? Artık çoğumuz aynı renkleri giyiyoruz. Gri montlar, bej pantolonlar, solgun tişörtler. Sanki renklerden kaçıyoruz. Bir kafeye giriyorsunuz, duvarlar mat, masalar mat, telefonlarımız gece modunda. Renkler yoruyor sanıyoruz ya. Belki de yorulan gözlerimiz değil, ruhumuz. Sadeleşiyoruz değerli izleyicilerim. Farkında olmadan renklerimizi kaybediyoruz. Farkında olmadan insanlığımızdan sadeleşiyoruz. Her taş bir kalbin atışıdır evladım. Biz binaları inşa ederken evvela insanın kalbi nazarını gözetirdik. Her sütun bir nabzın nişanesi, her kemer bir tevazu işaretiydi. Şimdilerde bakıyorum da kubbe yok, revak yok, zarafet yok. Her şey ya yekpare ya da köşeli. Sadeliği severim tabii, fakat eksikliği değil. Oysa mimari yalnızca taş yığmak, insan kolaylığını düşünmek değildir. Mimari bir ruhun tecellisidir. Binaya ruh katmazsan o bina değil, bir haneye mahpus olur. Mimari sadece bir mekan değil, bir duygu, bir derinliktir. Işığın ve gölgenin ebedi dansıdır. Taş ile boşluğun süre gelen muhabbetidir. Şimdiki yapılarda ne bir secde var ne bir selam. Yalnızca köşeler var evladım. Keskin, soğuk ve sessiz. Belki de ruhlarımızı keskinleştiren şey bu köşelerdir. Dönence. Büyük ustaya selam olsun. Ne güzel söyledi. Her taş bir kalbin atışıdır. Şimdi gelin insanlığımızın kalp atışlarını yavaşlatan o fikirden konuşalım.
İnsanların işleri kolaylaşsın, zaman kazanılsın diye kurulan bu köşeli, kutu gibi binaların ardında yatan düşünce nedir sizce? Bizi bir toplama kampına benzer yapılara sıkıştıran şey sadece mimari mi? Yoksa bir zihniyet mi? Neden yok artık o heybetli binalar? Neden her şey bu kadar düzleşti? Kim istiyor bu tek düzeliği? Küçük evlerde, süssüz yapılarda, küçük makineler gibi yaşamamızı kim istiyor? Bir zamanlar insanlar yapıları zamana karşı değil, zamana adanarak inşa ederdi. Şimdi birkaç ayda bitecek binalar yetiyor bize. Çünkü zamanımız yok, değil mi? Çünkü kar amacı duygularımızdan daha kıymetli. Elbette daracık yerlere yüzlerce insanı sığdıracağız. Elbette doğaya rağmen yükselen beton bloklar, içinde doğallığı unutmuş insanlar yetiştireceğiz. Elbette şaşalı yapılar sadece elit dediğimiz kesimin olacak. Ve bir gün hepimiz aynı soruyu soracağız. Acaba sadece binalar mı sadeleşti, yoksa biz de mi düzleştik? Eskiden insanlar misafiri kapıda karşılardı. Şimdi şifreli kapılar bile suskun. Eskiden evlerimizde danteller vardı. Şimdi dümdüz tezgahlara özeniyoruz. Balkonlarımız çiçeklerle doluydu. Şimdi soğuk camlarla içimize kapanmışız. Mimari sadeleştikçe biz de sadeleştik sevgili dostlar. Gülüşlerimiz, cümlelerimiz, aşklarımız bile sadeleşti. Şimdi soruyorum sizlere. Bu kadar sadeleşme gerçekten rahatlık mı? Yoksa farkında olmadan insanlığımızın süslerini mi çıkarıyoruz üstümüzden? Bir çocuk düşünün. Çimenlerde yürüyor, çiçeklere dokunuyor. Üzerinde kelebekler, kuşlar uçuşuyor. Ağaçların arasından adımlıyor. Gökkuşağına uzanmaya çalışıyor. Suratına vuran güneş ışığını küçük parmaklarıyla kapatmaya çalışıyor. Güneş ışınları çocuğu sımsıkı yakalıyor ve ruhunu beslemeye başlıyor. Besledikçe taşıyor, taştıkça insanlık denen bardak dolmaya başlıyor. Kimisi ailesini görüyor bu bardakta. Kimisi unutamadığı aşkını. Kimisi kaygılarını taşıyor bu bardakta. Kimisi kapatamadığı yaralarını. Çocuksa insanlığı taşıyor bu bardakta. Güneşin ışınlarını kapatmasına mani olamayan küçük elleri koca insanlığı sırtlamaya çalışıyor. Duruyor çocuk. Etrafına bakıyor. Bir şey oluyor. Anlamlandıramadığı, farkına varamadığı bir şey. Gökkuşağını çalıyor ondan. Mutlu adımları hüzne bırakıyor kendini. Kapkara bulutlar kapanıyor üstüne. Her yer grileşmeye başlıyor. Renkler nereye gitti? Koştuğu çimenler iğrenç taşlara dönüşüyor. Elindeki bardak ağırlaşmaya başlıyor. Ağaçlar yerini beton yığınlarına bırakmış. Mimari nerede? Tepesindeki kuşlar, kelebekler uçan metallere dönüşmüş. Üstelik bir de çok ses çıkartan bir şey dışkılıyorlar. Çocuk sadece korkuyor. Neden ve nasıl olduğunu anlamaya çalışıyor. İnsanlar renklerini kaybettikleri için mi çocuğa yardım etmiyorlar? Yoksa o kutularda keşfettikleri ebedi dinginlik yüzünden mi? Çocuk şimdi farkına varıyor her şeyin. Renklerin kaybolmadığını, susturulduğunu, mimarinin sadeleşmediğini, keskinleştiğini, modernizm adına kaldırılan her detayla birlikte insanların da detaylarını yitirdiğini. Duygularımız köreldi, tepkilerimiz törpülendi. O yüzden artık kimse sokakta ağlayan birine dokunmuyor. O yüzden artık kimse aç olanı doyurmuyor, susanı duymuyor. O yüzden artık kimse savaşın ortasında kalmış bir çocuğun gözlerine bakamıyor. Çünkü bizler sadeleştik dostlar. Ruhumuz sadeleşti. Tepkisizleştik, makineleştik. İnsanlık nerede? Ve çocuk korkuyla değil, yalnızlıkla titriyor artık. Elindeki bardak çoktan çatlamış. Küçük elleri kana bulanmış. Ve insanlık büyük bir savaşın ortasında sadeleşmeye başlamış.
şeytan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.